Ben Denizli'nin Yatağan kasabasındanım. Yatağan bu Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan komutanları Anadolu'ya yaymış. Gittiğiniz yerlerde demiş Müslümanlığı yerleştirin, şeyleri kaybedin. Bizim oraya gelen Abdü Sultan, bir de Osman Efendi diye bir alim, Alperen, gelmişler oraya medrese kurmuşlar. Bu Bektaşi'ye mensup bir kol, onların gidişi. Böyle bir medrese kurmuşlar. 5 vilayetin merkezi. Aydın, Denizli, Antalya, Burdur, Isparta. 5 vilayetin ilim merkezi. Bu medrese devam etmiş. Fakat daha sonra tabii bu Bektaşilik bozulduğu gibi bazı şeyler olmuş. Girişler olmuş. Benim dedem de Akseki'nin Cemerler köyünden oraya okumaya gelmiş. Zeki, çalışkan talebeymiş. Müderris kızını vermiş ona. Ondan sonra medresenin idaresi bizim sülaleye geçmiş. Dedemizden itibaren 300-400 sene bizim sülale medreseyi etmiş. Medresede kayıtlara göre, benim yazılı bulduğum kayıtlara göre 326 yatılı, gerisi gündüzlü 1000 öğrenci var. O kadar böyle. Sonra da bir şey bakıyorum okuduğu şeylere, çok seviyeli bir medrese. İşte o kapanacağı zaman dedem, benim has dedemin kardeşi, abisi Mehmet Said Efendi. Benim has dedem Mahmut Mesut. O da müderris. Fakat abisi medresenin idaresinde. Demiş ki yarın askerler gelecek. Bu kitapları yırtacaklar, çiğneyecekler. Hakaret göğücüne demiş. Bir kısmını köydeki, biz köy diyoruz, kasabadaki evlere dağıtmış. Böyle dinle ilgisi falan olmayan. Gerçi köyün aslında herkes, ben kayıtlarını buldum, medrese mezunu. Hepsi hoca. Ama sonra tabii bunlar kaybolmuş. Dinle ilgisi olmayan başka mesleklerden olanlara da vermiş, dağıtabildiği kadar. Ki ben 1904 sene orada Deniz İmam Hatip Okulu'nda, anlatacağım şimdi. İmam Hatip Okulu'nda hocayken cumartesi pazarları gelirdim. Amcamlardan duydum. O şehir medresenin kayıtlarını aradım. Köyde aradığımda baktım dedemin icazeti bir adamın evinde. Hoca dedi, benim orada dolapta dedi kargacık buruyacak bir şeyler var dedi, el yazması. Baktım dedemin icazeti, yani öyle dağıtamadıklarını kuyular kazdırmış, çuvalları doldurmuş, defnettirmiş. Ben bunları duydum ve Denizli'deyken işte cumartesi pazar geldiğimde onları buldum hepsini. Şimdi orada Buhari'nin 1000 yıllık şeysi var. El yazması. Öyle seviyeli bir medrese. Nasıl geldi oraya bilmiyorum. Şimdi orada biz İslami İlimler Enstitüsü kurduk. Master doktora yaptırıyor. Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı. Ona devrettim kütüphaneyi. Buldum çıkardıktan sonra. Evet. Böyle bir sülaledeniz. Bizim dedelerimiz, babam da son zamanda dedem, işte ben öyle yorumluyorum. Tabii o zaman telefon yok, televizyon yok. Babamı İstanbul'a göndermiş. İstanbul'da ilmi hareketleri ben öyle yorumluyorum. Çünkü seviyeli böyle bir medrese. Niye göndersin? Haberdar olmak için, neler olup bitiyor diye herhalde. İstanbul'a göndermiş. İstanbul'da Ömer Nasuh bilinen hoca bu. Onunla aynı odada 15 sene kalmışlar. Sonra ben o kayıtlardan buldum. Hoca beni çok severdi. Sonra İmam Hatip'ten İslam Üniversitesi'nde hocam da oldu da. Sonra bunlar bulunca çok severdi beni. Her gün evine giderdim. Evet, böyle oradan sonra tekrar işte gelmiş. Orada maaş almak yok. Dedelerim, babam da hiç maaş almamış. Hiç bila maaş medreseyi okutuyorlar. Mesela babam İstanbul Efendisi,
Böyle hepsi biz kara örtü deriz. Toprak örtülü evler, kerpiç evler. Babam kiremitten ev yaptırmış. İstanbul efendisi ya. 3 katlı ev. Tek ev bizim oraydı. Dışarıdan böyle bir şey misafir geldi mi orada ağırlarlarmış. Ev yani ev. Evet. Bakkallık yapmış. Arazi ekmiş, dikmiş. Böylece hayatı boyunca hocalık yaparken de işte bu işlerle uğraşmış. Ben babam vefat ettiğinde civar vilayetlere gidermiş. Çağırırlarmış, vaaz edermiş. Müderris adam ya. İşte böyle bir hayattan sonra orada demişler ki hoca fıtık var. Babamda fıtık sancısı tutmuş. Demişler ki şunu iç, fıtığın geçer. O koskoca hoca. Ya olur mu ama işte buna inanmış. Onu içince de zehirlemiş. Oradan vefat etmiş. 63 yaşında. Vefat ederken ben üstüne varmışım. Annem rahmetli anlattı. O zaman 3,5-4 yaşlarında bir çocuğum. Üstüne varmışım yatakta. Demiş bak Hoca Efendi Mustafa üstüne geliyor. Al onu demiş. Benim duam ona yeter demiş. Benim duam ona yeter. Hakikaten ben babamın bu duasını elle tutar gibi hep gördüm. Vefat ettikten sonra işte tabii hoca ailesi 9 kardeşiz biz. En küçükleri benim. Son kesen benim. Dini hayat süren bir aile. Ve ben tabii çocukken böyle ilkokula kaydolduğumda bana okudurlardı. Arapça ezanı ben okurdum. İçeride öyle devam ederdi. Annem rahmetli de sen namazı gidersen altın harflerle yazılıyor senin sevabın diye böyle gönderirdi camiye gönderirdi. İlkokulda başarılıydım. İlkokul öğretmeni beni ortaokula kaydettirdi. Kazada Acıpayam kazamız o zaman. Şimdi Serinhisar'a değişti ya. Orada bizim sülaleden çok okumuş var. Doktor Baha Akşit Menderes'in şeylerinden. Ondan evvel de Hüsnü Akşit. Bunlar bizim amcazadelerimiz. Menderes'le partiyi kurmuşlar. O apandisitten kurtulamamış. Vefat etmiş. O vefat edince Baha Akşidi, Doktor Baha Akşidi hükümet tabibiydi yani. Milletvekili yapmışlar. O hükümet tabibiyken işte kazada beni evine aldı. Babam yok ya. Beni evinde himaye edecek, okutacak. İşte orada tabii hiç köyden dışarı çıkmamışım. Bir hafta durdum. Gözüm köyde. Evin balkonu var. Oraya çıktım. O zaman Denizli'den bizim kasabaya direkt yol yok. Kazaya geliyor. Denizli'den adam oradan bizim oraya geliyor. Ki otobüs falan yok. Kamyon falan gelirse. İşte bir gelse de köye gitsem diye. Otururken bir işte kamyon geldi. Işık gördüm oraya. Eve geldim. Annem rahmetli ben seni dedi ortaokula göndermeyeceğim dedi. Ben de zaten gitmek istemiyorum. Amcazadelerimiz hep hoca. Bu 50 iktidarından sonra de açıldı. Kur'an kursları da açıldı. Amcam Zühtü Akşit dedi ki ben dedi baban hoca senin dedi. Onun da 8 kızı var, oğlu yok. Ben seni dedi okutacağım dedi. Baban yerine hoca olacaksın falan dedi. Biz ona başladık. Ortaokuldan geldikten sonra. Emsile bina maksud, izzi, avamül, izhar, kafiye bunları Arapça gramer kitaplarını okuduk. Hadis okuduk. Kur'an kursunda sadece Kur'an değil Arapça dersler de okutuluyordu. Orada okurken işte İmam Hatip Okulu açılmış Isparta'da. İlk defa Türkiye'de 7 yerde açıldı. Şimdi her yerde var da. Isparta'da var. Isparta'ya da bizim orası yatağın Orta Asya'dan kılıç yapıyor, çakı bıçak yapıyor. O gelenek var. Geçim sebebi çakı bıçak yapar.
Köyde yapılan çakı bıçakları da bir amca alıyor. Götürüyor işte Isparta'ya. Cuma gün mesela. Isparta, Burdur, Antalya dolaşıp geliyor. Pazar günü geliyor. Satıyor onları. Böyle bir amca var. O Isparta'ya da gittiği için ben İmam Hatip Okulu'na kaydolmak istedim. Annem göndermek istemiyor. Ayırmak istemiyor. Ben işte okuyorsun ya falan diyor. Ama ben şeylerimi aldım. Ortaokuldan kayıtlarımı. Annemin haberi yokken amcaya verdim. Dedim beni İmam Hatip Okulu'na kaydettir. Isparta İmam Hatip Okulu'na. Böylece emrivaki yaptım yani. 4 sene Isparta İmam Hatip Okulu'nda okudum. Ondan sonra elhamdülillah babamın duası sayesinde çalışkan adam çocuktum. Hep takdir aldım. İçimde bir ateş. İstanbul. İlle İstanbul. O zaman dışarılara gidecek imkan yok, para yok. Onu ancak filmlerde görüyoruz İstanbul'u. İçimde bir ateş. Benim ilkokul müdürüm de emekli oldu. Hanım İstanbulluydu. Samatya'ya geldi, yerleşti. Ona mektup yazdım. İmam Hatip'in 4. sınıfı, orta kısım 4 seneydi. Ben dedim İstanbul'da okumak istiyorum hocam dedim. O da gel dedi. İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı benim hocam dedi eğitimhanesinden. Seni dedi aldırırım dedi. Kalktım geldim ben benim. Kayıtlarımı almaya gittim. Hayri yavru müdür. Tabii ben babam yok. Fakiriz. Biliyor bunu. Seni dedi ben okutacağım dedi. Gitme dedi. Bak burada hocalar çok seviyor seni dedi. Şimdi oraya gidersen kimse seni dönüp bakmaz dedi. Hoş geldin diyen biri olmaz dedi. Gitme oğlum filan dedi. Hayır dedim. Kızdı bana. Bir iki defa tekrar etti bunu. Git lan git. O Ispartalılar git demezler. Git lan git dedi. Kızdı verdi imzaladı. İstanbul'a geldim. İstanbul'da Sirkeci'de bizim oralı bir işçi fırında çalışıyor. Onu buldum. Otel parası yok. O fırının üst katında çuvalları kenara yığdı. Bana bir yatacak yer açtı oradan. Orada kalıyorum derken işte gittim hocayı buldum. Samatya'da. Ondan sonra o zaman şeydeydi Vefa Bozacısı'nın karşısındaydı. Ahşap bir binaydı İmam Hatip Lisesi. Oraya gittik. Müdüre gönderdi bizi. Müdür dedi ki ben dedi Anadolu'dan talebe almam dedi. Buranın talebeleri değil, keskin talebeler dedi müdür. İşte hocam da bak dedi her sene takdir almış dedi. Takdir belgelerini göster. Hadi Anadolu'da takdir almak kolay dedi falan. Hakikaten müdür haksız değil. O zaman tabii diplomalı hoca yok. Adam vaiz, yaşını küçülmüş, diploma almak için İmam Hatip'e koydurulmuş. Kurra hafız, talebeler böyle hafız, kurra hafız, vaiz. Böyle kayılmış. Ben ise bıyık çıkmamış bir çocuğum. Onların arasında çok şeydim. Yetişkin olma bakımından. Dediği doğruydu. Almadı bizi. Ben dedi almam dedi. Şimdi tabii geri de dönemiyorum. Müdür çünkü kızdı. Get lan get dedi kovdu. 10 gün kadar kaldıktan sonra bir daha gittim hocaya. Bir daha gidelim dedi. Bu sefer müdür yardımcısı müdüre gitmeden kaydımı yaptı. Okula kaydımı yaptı. Okula kaydı olduktan sonra benim derslerim hep iyi oluyor. Başarılı, çok başarılı oluyorum. Herkes işte gel, herkesin şeyi var, lojmanı var. Bir camisi var, caminin lojmanı var. Ben ise işte şurada burada bunların arasından dersim iyi olduğu için herkes gel beraber kalalım falan diyorlar. Isparta, Burdurlu affedersiniz. İsmail Karaçam, Profesör İsmail Karaçam. Burdur hemşerimiz olduğu için yakın. Onun yanına gittim. O da bu meşhur Zekai dedenin torunu imam böyle. Onun yaşlı adam yatsı sabah namazlarını kıldırıveriyor hafız. Ona ev 2 katlı lojmanı var. Alt katını buna vermiş. Orada biraz maaş veriyor ona. Böyle onun yanında kalırken o zaman tabii bu imamlık müezzinlik imtihanla oluyor. Dedim ya İmam Hatip Okulu diploma ilk defa. Müezzinlik imtihanı açıldı. Ben de müezzinlik imtihanına girdim. 120 kişi içinden 3. kazandım.
Birinci aldı görev, ikinci aldı görev, üçüncü Fatih Camisi çıktı bana. Fatih Camisi müezzin olacağım. Fatih Camisi de şimdi olduğu gibi o zaman çok halk tarafından çok şey edilen bir cami. Orada mesela bir Yasin okuyorsun, adam 2 maaş sana şey veriyor. Onun için bütün Mevlid hanlar, kurra hafızlar hep hücum ettiler. Her şey bir milletvekili, bakan takıyor peşine. Kamil Küçük Müftü, oğlum dedi, benim amcam da Menderes'in grup başkan vekili Akşehir. Amcama telefon etti, oğlum dedi, bana bırakmayacaklar bu işi dedi. Telefon ettim amcama. Öyle şey mi olur dedi, hakkın senin dedi filan. Ama tayin edemediler. Beni tayin etmediler. Bir başka Mevlid Han tayin oldu. Sonra işte müftü dedi ki, oğlum dedi, senin dedi hakkını yedim dedi, elimde olmayan sebeplerle. Dedi, Zeyrek yokuşu başında, o sizin Zeyrek Camisi'nin karşısında yol vardır yukarı. Zembil Alem Efendi türbesi de vardır orada. Onun karşısında bir cami var küçük. Orası küçük bir orada dedi çok güzel bir hoca efendi var dedi. Büyük bir hoca dedi. Oraları yıkacak ama dedi. Çünkü Menderes Ahmet bu Unkuban Köprüsü'nü yaptıktan sonra o eski binalar falan yıkın demiş. Temizleyin. Ele güne karşı şey olmayalım. Bu da eski bina. Buralar yıkılacak ama demiş. Yıkılacak ama oğlum dedi, yıkılınca kadar dedi orada dur. Sonra dedi ben sana güzel bir meşrutası, lojmanı olan cami gelince vereceğim dedi. Hakkını dedi yedim. Oraya işte gittik. İkindi namazıydı. Elini öptüm Mehmet Zahid Efendi, Hoca Efendi. Oranın imamı. Elimi tuttu. Mustafa dedi, hiç görmedim. Adımı söyledi yani. Dedelerin dedi, seni bana emanet etti dedi. Seni ben yetiştireceğim dedi. Dedelerimle konuşmuş. Babam öleli bile kaç sene olmuş. Dedelem şu ama işte onlarla konuşmuş. Ondan sonra onun işte 2 kızı var, oğlu yok. Caminin meşrutasında kalıyor. Beni evlat edindi Hoca Efendi. Camide kalıyorum. Yemeğimi onlar veriyor. Bayramlarda elbise giydiriyorlar. Evin gelen misafirlerin kapıyı ben açıyorum. Sofrayı ben kuruyorum. Öyle evin evladı olduk. Orada işte durarken caminin meşrutası var. Aslında müezzinin lojmanı var. Fakat şey yapmışlar. Spor kulübü almış orayı. Binayı. Hoca Efendi Fatih Kaymakamı'na bir mektup yazdı. Bizim müezzinimiz dedi camide kalıyor. İşte bu caminin müezzin meşrutasını bu müezzine verin filan diye. Kaymakam da Tüfekçi soyadı kaymakamın. Şimdi Levent Tüfekçi vardır. Genel müdürlükte yaptı. Onun amcası kaymakam. Emreder Hoca Efendi dedi. Ve İstanbul valisiyle böyle oldular. İstanbul valisi kulübü tutuyor. Bu Hoca Efendi dediğini yapacağım. Hulası mücadele etti. Onları çıkardı oradan. Oraya lojmana girdik. Orada kaldım ben. Ama yemeğimi Hoca Efendi veriyor. Hep bayramda elbiseler yapıyor. Evin evladıyız ya. Orada işte mesela Hasan Baş Çantay Hoca, Ömer Nasuh Bilmen gibi hocalar hep gelirdi oraya. Hoca Efendi hem kendinden ders okudum ben hem de onlardan bana ders aldırdı. İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorum ama şimdi şunu da söyleyeyim. Sabah zikirler oluyor işte namazdan sonra. 1001 İhlas okunuyor. 1000 İhlas okuyan canını Allah'tan satın alır diye hadis-i şerif var. Ona dayanır o. Yani 100 kişi varsa 10'ar tane okuyorlar. 1000. 10 kişi varsa 100'er tane okuyor. Öyle. 1000 İhlas okunuyor. Benim tabii çok hoşuma gitti. Coştum. Hoca Efendi herkesten sonra çıkıyor. Ayakkabısını aldım ben. Caminin dışına götürdüm, koydum. Efendim dedim, ben derviş olacağım dedim. Oğlum dedi, aramızdasın zaten dedi. Önce ilim evladım. Evet, önce ilim. Hiç unutmam yani. Şimdi hocalar böyle bir şeyleri nasıl bir şey diyorlar. Önce ilim evladım dedi. Ben bu önce ilim beni çok etkiledi. Onun için 2 lise bitirdim. 2 fakülte bitirdim. İngilizce, Fransızca, Arapçadan imtihan verdim.
üniversitede. Öyle bize o önce ilmi evladım sesi çok etkiledi bizi. Daha İmam Hatip Lisesi'ndeyken her akşam Taksim Fransız Konsolosluğu'na gidip Fransızca kurslara gidiyordum. Fransızcayı bülbül gibi konuşuyordum ya daha lisedeyken. Evet. Şimdi böyle işte orada onun yanında müezzinken tabii orada hocalar geliyor. Onların yemekleri biz veriyoruz, çayları biz veriyoruz. Orada birçok hocalarla tanıştık. Beni onlardan da özel ders aldırdı Hoca Efendi. Derken cami, Hoca Efendi yıkılacak cami diye İskender Paşa'ya tayin ettiler. O sırada ben de İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Cami yıkılmaktan kaldı. Anıtlar Koruğu tarihi camidir diye itiraz etmiş, yıktırmamış. İmam Hatip Lisesi'ni bitiren de oluyor. Diplomalı tabii. Müftü dedi ki oğlum buraya dedi, seni dedi, imam yapayım ben dedi. Peki efendim dedim. Meşrutası var. Hoca Efendi çıktığı meşrutası var. Orasını biz aldık ve orada imamlık yaparken işte hem hukuk hem İslam ensünü orada bitirdim. Çok çalışıyordum. Öğle ikindi namazlarında fakültede olduğum için namaza gelemiyordum. Siirtli bir Ömer Efendi vardı. Kur'an'ı tersinden okuyacak kadar kuvvetli hafız. O da beni çok severdi. O namazları kıldırıverirdi. Bana para vermek istesem de hiç almadı. Hiç almadı. O kıldırıverirdi öğle ikindi namazlarını. Böyle ben fakülteleri orada bitirdim. Ama tabii her gün İskenderpaşa'ya gidiyorum. Hoca Efendi ile ilgimizi hiç kesmiyoruz. Orayı bitirdikten sonra amcam senatör, Yassıada'ya bile girip çıktı. Orada aforolduktan sonra tekrar senatör oldu. Hemen beni 2 fakülte bitiren ilk din adamı benim. Sonra çoğaldı da hemen Diyanet İşleri Başkanı yaptılar beni. Ondan sonra hadi git dediler Diyanet'e. Nereden haber aldılar bilmiyorum. Bir öğren oralar dediler. Tayin etti bakan. Gittim beni bütün Diyanet personeli binanın dışında karşıladı. Ne zaman haber aldılarsa. Ondan sonra işte personel daire başkanına gittim tanışmak üzere. O en iyisi herkesi dedikodunu yaptı. O kötü böyle dedikodu yaptı bütün personeli. Oradan maaş işlerine bakan başkana gittim. En iyisi o. Diğerler hep böyle üçkağıtçı. Tiksindim böyle. Hoca Efendi'nin yanında yetişmişiz. Böyle bir talebeyiz. Tiksindim. Hemen istifa ettim. 2 saat sonra. Diyanet İşleri Başkanlığından. Hulasa köyüme imam olmak istedim. Öyle bir dini şeyim vardı. Dedelerimin medresesine. Hayır dedi. 2 fakülte bitirmiş adamı dedi. Köye imam yapmam dedi. Beni Denizli İmam Hatip'e öğretmen tayin ettiler. Oraya gittim. O zaman cumartesi pazar tatil. Bizim köyde 40 kilometre vilayet merkezine. Orada işte baktım İmam Hatip müdürü o zaman komünist öğretmenler görev yapıyordu, atılmıyordu. O sonradan çıktı o kanun. Resim hocası komünist. Müdür gölgesinden korkan bir adam. Ben tabii hukukta bitirmiş 2 fakülteyi. Hemen bu staj dönemi biter bitmez beni başmuavin yaptı. Okulu ben idare ediyorum. O hocalara işte zamanına girmeyenlere ceza veriyorum. Erken çıkanlara falan kanunlar uyguluyorum yani. O zaman burs herkese veremiyordu devlet. 500 öğrencim var. Erzurum zenginlerini topladım. Siz dedim zekat vermiyor musunuz? Veriyoruz dediler. Zekatınızı dedim bu öğrencilere verin. Bunlara burs olarak ben vereyim. Olur dedim. Olur mu? Olur dedim. 500 öğrenciye burs buldum. Erci Hoca Efendi'ye mektup yazdım. Mehmet Zahid Efendi'ye. Efendim dedim Erzurumlular çok muhafazakar. 1970'te. Halk öyle. Bizim öğrencilerde kız yok. Hep erkek. Mahalleden ona ev vermiyorlar. Şeyimiz boza, ahlakımız boza, kızlarımızı diye.
Öyle bir hava. Çocuklar geliyorlar, üstü başı kirli, böyle, halbuki delikanlı adam fiyakalı olur değil mi? Öğrendim ki kira vermiyorlar, kirayı ev vermiyorlar. Bunu yazdım Hoca Efendi'ye. Çıkmış, bağırmış, çağırmış. Siz ne biçim Müslümansınız demiş. Bacım dedim, yarın müftü vaiz olacak talebelerimiz. Ev bulamıyormuş filan filan. İlmi Ayme Cemiyeti hemen geldi. Orada ben tabii otelleri aldım. 5 yıldız bir oteli kiraladılar. Onu binasının kirasını biz vereceğiz dediler. Ondan sonra ben de zenginleri topladım. Onlara da işte her ay vermek üzere zekatı önceden verebilirsiniz dedim. Az gelirse tamamlarsınız. Çok gelirse sadakanız olur. Böylece de dövüyorum ama öğrenciyi böyle de ayrıca ideolojik hareketlere gitmesinler diye bir eser veriyorum çocuklara enstitüde. 3 ay sonra bu eserden imtihan edeceğiz. Birinciye çok büyük para. Burada fabrikatörü var, bir bilavelet çocuğu yok. Onu dedim böyle böyle, tamam hocam dedi. Yani heves etsinler de gidemesinler. Böyle böyle hem bastırıyorum hem böyle. Bir ay sonra okulda çıt yok. Her gün bir iki Atatürk Üniversitesi'nde bir iki kişi ölüyor öğrenci. Benim orada çıt yok. Orhan Erdem Paşa çok hoşuna gitmiş bu. Telefon etti bana. Seni ziyarete geleceğim dedi. Bütün paşaları topladı, geldi. Şimdi gelirken okul temiz, çıt yok. Orada da hademeler sıkıştırıyorum. Orada o zengin adama dedim, benim oda dedim, Cumhurbaşkanı'ndan daha üstün olacak dedim. Niye hocam dedi. Çünkü dedim buraya dedim yurt dışından adamlar geliyor İslam Enstitüsü diye. Hakikaten geliyorlar. İran'dan, Arabistan'dan filan. Onlar kaç dedim, güzel olsun. Tamam anladım dedi. Perdeler, takım, lüküs arkadaş yaptı. Paşa girdi. Şeyde de havada da bulutlar var. Bulutlar Atatürk'ün profilini çizmiş. Hürriyet Gazetesi onu etti, yazdı, başlık attı. O aklıma geldi. Semalar bile Atatürk'ün şeysini çiziyor diye. Ondan sonra şeyleri koruma değerinden topladım. Dedim burada ressam var mı dedim. Çağırdım adamı. Gösterdim onun fotoğrafı. Ne var burada dedim. Bayrak var dedi. Bulut var dedi. Tamam dedim. Kapının girişine duvara dedim. Bunu duvar boyu dedim. Paşa'nın geleceği güne kadar bitireceksin dedim. Bunu yapacaksın. Gece gündüz çalıştı herif. İstediği parayı da verdim. Şimdi paşa geldi. Bir girdi. Hah dedi yani. Onu gördü. Onun şeyini biliyor. O gazetenin. Ondan sonra odaya girdi. Yahu dedi, bu oda benimkinden dedi güzel yahu dedi. Ondan sonra oturdu. Ben dedi, ben hiç hayatta sigara içmem. Sigara da vermem kimseye. Ondan sonra dedim ya koskoca paşalar geliyor. Hepsini toplamış gelmiş. Tümen komutanlarını, Tugay komutanlarını. Hepsini geldiler. Tabii o gelince televizyon geldi. Üniversite müdürleri geldi, dekanları geldi. Vali, mali hepsi geldiler paşalar gelince. Sigara verem dedim yani şimdi olmaz. Cebimden bir 100 lira verdim hademeye. Git dedim bir kent sigarası al da gel. Aldı geldi. Tabii sigara içmiyorum. Sigara çıkarmasını bilmiyorum. Paşalar oturunca sigara çıkarmak istedim. Çıkaramadım sigarayı. Paket elimden düştü. Ve dedi, içmedin belli dedi. Paşa aldı elimden sigarayı, o dağıttı diğer paşalara. Ondan sonra ya dedi nasıl önledin sen dedi. Tabii ben talebeyi dövüyorum demedim ona. Ama hakikaten çok sert davrandım. Tabii paşa böyle hiç çıt olmayınca hocaları da sıkıştırıyorum. Gencim ya. Paşa yukarıya ne dedi bilmiyorum. Hep dayaklar takdir geliyor benim Ankara'dan. Hatta mavinimi de ettim. Mavin yaptım birisini. Mavin olacak adam değil.
Öyle bir hoca da ama mavinlik yap ayrı iş. İdarecilik. Fakat çocukları var. O zaman maaşlar azdı. Turgut Özal düzeltti maaşları. Çok yetmiyordu. Okul müstüdü lojman yaptım ben. Orada kalsın da çocukları rezil olmasın diye onu mavin yaptım. İmtihan açtık. İmtihanı kazanmışlar. Fakat kadro dolmadı. Yedek öğrencileri ilan etmişiz. Yedek öğrencilerden birinci mektup yazmışız biz. Kaç kişi alacaksa onlara. Ekim'de oluyor bu iş. Ocak'ta çocuk geldi. Okul açılıp 3 ay olmuş. Şimdi Erzurum -30 geldiğinde ben de yetim okudum. Ben de böyle erezil okudum İmam Hatip Okulu Isparta'da. Günde bir öğün yemek yiyordum. O günler aklıma geldi. Bir de muhtar posta gelmiş. Posta geç gitmiş. 3 ay sonra gitmiş. Muhtar idare heyetini toplamış. Posta saat 9'da geldi. Bizi öğrenciyi 10'da yola çıkardık diye bütün muhtar heyetine imzalatmış. Böyle bir kağıt vermiş eline. Bizim de şeyimiz dolmadı. Kontenjanımız dolmadı. Fakat 3 ay geçmiş. Düşündüm. Çocuğun sırtında palto yok. Çok soğuk, -30. O günler aklıma geldi. Oğlum dedim, seni alacağım dedim. Ama dedim sınıfta kalırsın. Çünkü 3 ay yoklama yapılmış. Kayıtlara girmiş. Bunları bozamayız. Ben kalmayı kabul ediyorum efendim dedi. Çünkü devletin hizmet kusuru var. Hukuktan biliyorum. Devlet ulaştıramamış benim yazıyı. Çocukta kabahat yok. Hizmet kusuru devlette. Oradan tutturacağım işi. O zaman dedim, mavini çağırdım. Dedim bunun kaydını yap dedim. Hocam dedi, şaka mı yapıyorsun? 3 ay geçti dedi, okul açıldı dedi. Onun üzerine kanunda işte amir böyle kanuna aykırı bir emir verirse yazılı emir isteme hakkı var. O istemedi ya, ben yazılı emir sayın, işte adını söyledim. Şu öğrencinin kaydını yapın. İmzayı müdür verdim. Sonra alasız dedim, bunu gösterirsin. Ama dedi, ben biraz canım sıkıldı ama dedi kütüğe ben kaydedeceğim dedi. Kütük defterini getir dedim. Yine ama dedi, benim fren koptu. Vay hocayı hırpaladım. Kanun benim, devlet benim, hukuk benim. Bağırdım, çağırdım. Ondan sonra bunu şikayet etmiş. Ankara'ya başbakanın, çünkü üniversite var, özel başbakan, özel görevlenmiş müfettiş geldi. Kapıdan girdi. Denizli'de bana takdir veren o müfettiş, o Adana müdür yaptıran. Seni tanıyoruz galiba dedi müdür. Tanışıyoruz beyefendi dedim. Nereden tanıyorsun? Sayende dedim, bir takdir aldım dedim. Ya ben çok cimriyimdir dedi. 3 ay sonra emekli oluyorum. Sana takdir verdiğimize göre dedi. Demek sen çok beğenmişim. Ama dedi, ya sen dedi muavine dedi şöyle demişsin, böyle demişsin, şöyle yapmışsın. Hepsi doğru beyefendi dedim. 9 sene hapsin var dedi. Çünkü devlet benim, kanun benim, hukuk benim demişim ben o kızgınlıkta. 9 sene hapsin var dedi. Ben bu suçu işledim beyefendi dedim. Bağla dedim. Hiç yorulma. Hepsi doğru. Allah Allah dedi. Hiç korkmayan adam gördüm ya. Niye dövdün? Niye de dedi hırpaladın? Niye dedi böyle yaptın? Anlatıverdim. Çok iyi yapmışsın dedi. Ben olsam daha çoğunu yapardım dedi. Ondan sonra ne dedi bilmiyorum. Fahri Korkut'tan şey aldım. Ankara Cumhurbaşkanı'ndan. Böyle bir. Orada işte gece gündüz çalıştım. Hem derse girdim. Hem idarecilik yaptım. Okulda çıt yok elhamdülillah. Öğrenciler çok sıkıştırdım. Ama şimdi hepsi profesör oldular. O zaman bana çok kızıyorlardı. İdeolojik şeylerden korudum onları. Hepsi profesör şimdi. Ondan sonra doktora tezimi orada tamamladım. Ve naklimi istedim. Hemen vali geldi. Dedi, Cumhurbaşkanı seni çok seviyor dedi. Tek olaysız okul senin okul dedi. Bir işin varsa dedi, çünkü hocalar şeyimizi biliyor. Benim. Ankara'ya git. Yok dedim. Kendim istedim dedim. Çünkü maaşım yetmiyor.
4 çocuğum var. Okuyorlar. Maaşım yetmiyor dedim. Avukatlık yapmak öğretmenlikle kanunen caiz. İzmir İslam Enstitüsü'nde öğretmen olarak naklimi istedim. Ben de avukatlık yapacağım orada dedim. Hukuk fakültesi mezunum ya. O zaman dedim işi demiyorum. Oradan İzmir'e geldim. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne hoca olarak geldim. Ve orada işte avukatlığa da başladım hocalığın yanında. Şimdi 4. kattan bir oda buldum. Çünkü aşağı katlar çok pahalı. Bir hanın 4. katından. Çünkü maaşla müşteri gelmese maaşla idare edeceğiz. Oraya açtık şeyi. Müftü geldi. Hocam dedi, vaaz ediver dedi. Ya dedim ben avukatlık yapıyorum dedim. Olsun dedi ya. Şimdi biliyorsun İzmir'e bir şey söylerler. Dini şey zayıf olduğu için böyle bir tabir, halk tabir söyler. İzmir öyle. Evet. Başladık vaaza. Hiç taviz vermedim. Bizim insanımız, halkımızı anlatmak istiyorum bununla. Hiç taviz vermedim. Öyle koydum önüme Meşarikül Envar, Şerh Mebarikül Ezhar, Buhari Müslim hadisleri. O hadisleri fıkıh, tefsir yönünden, İslam tarihi yönünden açıklıyorum. Hiç böyle sırayla. Öyle bir kalabalık oldu. Cami almadı, avlu almadı. Bütün hakimler, savcılar geliyormuş dinlemeye. Onlar da duymuşlar. 4 sene orada vaaz ettik. Orada. Ondan sonra hoca, avukat diye meşhur olduk. Davaları koklayarak seçiyorum ben. Öyle meşhur oldum. Böyle üçkağıtçı adamlar da geliyor. Onları almıyorum. Hakikaten mağdur olmuş, böyle haksızlığa uğramış. O davaları alıyorum. İyi para kazanıyorum. Bu Hoca Efendi geldi İzmir'e. Mehmet Zahid Efendi. 2 daire aldım, 2 arsa aldım, araba aldım 4 senede. Mustafa dedi, evladım dedi, üniversiteye dön dedi. İlme dön dedi. Peki efendim dedim. Hocaya itiraz edilmez. O güzel davaları arkadaşlara paylaştırdım. İşte şeye geldim. Isparta, affedersin, Adapazarı'na. Adapazarı'ndaki üniversitedeki dekan ve profesörler beni tanıyor. Mühendislik Mimarlık Fakültesi. Benim üniversiteye döneceğimi anlayınca bize gel dediler. Bize gel. Peki dedim. Hukuk fakültem var ya, iş hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku derslerine gireceğim üniversitenin. Orada hemen dekan dedi ki ben tanıyor. Kimse sana hoş geldin gelmeyecek dedi. Kimseye de kimse gitmeyeceksin dedi. Oturup dedi doçentlik imtihanı hazırlanacaksın dedi. Peki dedim. Nevzat Kor profesör. 5 ay uyumadım. Avukatlık yaparken davalar geliyor. Ticaret kanununun maddelerini bizim profesör oturmuş masa başında kafa yormuş. Vatandaş, başına derdi olan vatandaş öyle güzel şeyler anlatıyor ki çok zeki. Onları not ettim ben. Kanunun o boşluklarını, şeylerini not ettim avukatlık yaparken. Onları da güzelce bir sıraya soktum. Bastırdım kitap halinde. Hatta bir tane jüri üyesi o Nevzat Kor'a demiş bizim Cevat Bey doçentlik imtihanına gir filan. Hoca demiş ben hatır için şey vermem. Demiş sana böyle şey diyen var mı? Beğenirsen verirsin, beğenirsen vermezsin. Oh şimdi geldi o hukuk profesörü. Tabii ben bunları verdim onlara. En iyi raporu o verdi. Nereden buldun bunları diyor. Çünkü vatandaşın böyle başına gelenlerin kanunun zarflarını yakalaması çok orijinal. Ve doçent olduk orada. Gene müftü geldi. Hocam vaaz ediyor dedi. Ya dedi ben mühendislik mimarlık fakültesinde doçentim olsun dedi filan.
Gene orada işte çıkıyoruz. Hiç taviz vermiyorum. Dinde haram haram, günah günah. Bağırıp çağırma yok. Öyle bir kalabalık oldu. Camiyi genişlettiler, gene almadı. Sokaktan geçemiyorum ben. Sokaktan yürürken hocam bir çay içelim, bir yemek yiyelim. Böyle halktan teveccüh. Buna alışmışız. İzmir, şeye gittim, Edirne'ye. Sık yönetim beni oraya sürdü. Oraya gittim. Hoş geldin diyen yok. Bir otele gittim. Kimsin diyen yok. O halkın teveccühü nerede falan. İçimde var dedim ya. İzmir'de avukatlık yaptın, zengin oldun. Burada da memurluğu boş ver, avukatlık. İçimden böyle duygular geçiyor otelde. Ama kimseye söylemedim. Sabahleyin camiye gittim. Eski camiye. Edirne'de 80 bin nüfuslu yer Edirne. Camiler boş. Biz eski camide, o gittiğim camide Hızır Aleyhisselam orada namaz kılıyor diye orada cemaat var. Diğerlerinde imam müezzin var. Kimse gitmiyor. Orada sabah namazına gittim oraya. Bir Ahmet amca diye, Havlucu Ahmet amca bir adammış. Böyle çakır gözlü, zayıf. Geldi yanıma namazdan sonra. Mustafa Hoca dedi. İsmimi söyledi yine. Mustafa Hoca dedi. Edirne sürüldüm diye dedi. Üzgünsün değil mi dedi. Allah Allah. Garibime gitti yani. İsmen söyledi. Sana dedi hicret sevabı verildi dedi. Edirne'ye sürüldüğün için. Benim şeytanlar dağıldı. Havlucu Ahmet amca diyorlar. 50 sene dağlarda yaşamış adam. Çok şeyler öğrendim ondan. Hiç evlenmemiş. Bir oda bir yer tutmuş. Önünde bahçesi var. Havlu satıyor. Geçimleri sağlıyor. Fazla parasıyla da 50-60 tane kedi besliyor evinin bahçesinde. Hatta kendisine uğramadım mı güceniyordu. Bir gün takım elbise giymişiz tabii. Üniversite hocasıyız. Kravatlı mıravatlı. Odasında oturuyoruz. Sinekler. Buz buz buz. Tabii 50-60 kediye verilen şeyler, kemikler var artığı. Her taraf sinek. Ben böyle. Mustafa Hoca dedi. O sinekler benim misafirime dokunmaz dedi. Yemin ediyorum. Bir tane sinek dokunmadı hakikaten. Öyle bir adam. Ondan sonra orada işte gene üniversitede ders okutuyoruz. O zaman daha ilk gittiğimde Yunan sınırındaydı üniversitenin eski gümrük binası yok üniversitenin. Üniversite yapmışlar. Pencereden Yunan bayrağı görünüyor. İnsan gençken biraz şeyli oluyor. O bayrağı gördükçe ben çocuklara kaç kere yemin ettirdim. Dini, milli duygularım coştu. Orada bir derken işte yine müftü geldi. İbrahim Koçaşlı. Hocam vaaz ediyor. Dedim yahu ben mühendislik mimarlıkta hem de sürgünüm dedim. Sokakta dedim. Bir polis var beni takip ediyor. Olsun dedi. Şimdi üniversitedeki bizim insanımız böyle. Mühendislik, mimarlıktaki öğrenciler Müslüman yavruları. Benim hoca olduğumu öğrenmişler. Akşamları 15-20 tane öğrenci geliyor evime. Dini sorular sormaya. Oğlum gelmen diyorum çünkü sokakta polis dinlemiyor, anlamıyor. İşte evimin yakınında Defterdar Mustafa Paşa Camii var. Öğrenci tabii o polis de bu ihtilal mi yapıyor ne diyecek? Çünkü 15-20 kişi geliyor her gün. Hem bunların soruna cevap verin diye peki dedim Müftü Efendi. O Defterdar Mustafa Paşa Camisi'nde kabul ettim. Orada ilan etti o. Kirsim kürsüye cami doldu. Öğrenciler de orada. Ondan sonra bir duyulmuş bu. O zaman zaten doçenttim ama herkes profesör, üniversite profesörü diye yayılmış.
Profesör vaaz ediyor diye. Ertesi haftada akşam yılbaşı. Edirne'de camilerde kimse yok. O güzel, muazzam camiler boş. O kalabalık önce cami dolu oturamadılar. O kadar sıkı insanlar oturamadı ayakta. Avlu oldu. Onu görünce gözümü yumdum. Ben de çok ağır laflar ettim. Siz neyin mirasçısınız? Bunun aslı ne filan? 2,5 saat. Hiçbir bırakıp gitmedi. Dediler ki bizim insanımız. Hocam dediler buraya sığmıyoruz. Edirne Selimiye Camisi'ne izin alalım dedi. Peki dedim. 14 sene Sümeyye Hanım Edirne Selimiye Camisi Salı günü yatsıdan sonra 14 sene vaaz ettim. Cami full doluyordu. Full doluyordu. Hatta bir keresinde dedim ya Meşarikül Envar fi şerh Mebarikül Enzar Buhari Müslim hadisleri onların şerhini o evlenin çok çocuk yapın ben sizin çokluğunuzla iftar edeceğim diye Peygamberimizin hadisi var. Kenan Paşa da işte ihtilalden bir ay evvel oldu benim sürgünüm. Cumhurbaşkanı oldu Kenan Evren'de. Diyor ki Türkiye'nin geliri çok değil, parası çok değil. Çok çocuk yapmayın, nüfusumuz artmasın. Cumhurbaşkanı olarak. O hadis gelince fren durmamış. Kenan Paşa da söylese çok çocuk yapın dedim, kürsüyü vurdum. Ula ben ne yaptım dedim. Doktoru var kürsünün dibinde Mehmet İncili. Dedim Mehmet Bey şimdi ben tutuklarlar. Sen eve haber verirsin. Cami full dolu. Hiç kimse çıkmadı. Camiden kapıdan çıkarken Allah Kenan Paşa'ya küfürlere vatandaş. Hiç kimse de şikayet etmedi. 14 sene orada kaldık. 14 sene Danıştay'a dava açmıştım. Bir suçum yok. Paşa sürdü bizi. Danıştay 14 sene sonra bu adamın suçu yok diye tekrar beni Adapazarı'na verdi. 14 sene orada o sürgünken profesör oldum. İş hukukundan. İş hukuku okuyorum. İş hukukundan profesör oldum. Şimdi İslam hukukundan doktora yaptım. Peki dereceyle. Hukuk fakültesindeki hocalar bir tane mesela İktisat profesör komünistti. Benim üzerimde de çok durdu. Anam babam olmadığını gördü. Tam komünist olacak adam. Ama ben tabii medrese tahsili görmüşüm. İmamım söyleyemiyorum onu. Beni komünist yapamadı. Sulh Dönmezer mesela. Her ders İslam hukuku ilkel bir hukuktur. İnsanların şeysine cevap vermez. Hocalar böyle. Ben de imamım. Medreseden gelmiş bir insanım. Ama bir şey diyemiyoruz. Derslerim de iyiydi tabii. Bunlar bende yaptı böyle bir iz yaptı. Onun için İslam ceza hukuku insani esasları diye tez hazırladım. Böyle Müslüman profesör gittim. Dediler sakın ha. Şeriatı övmek demektir bu. Şeriatı övmek idamlık suçtur. Kabul etmediler. Erzurum İslam Enstitüsü müdürüyken orada Atatürk Üniversitesi'nde ceza profesörü vardı. Ona gittim. Atatürk Düşünce Derneği Başkanı profesör. Sarhoş, hiç ayık gezmiyor. Hiç camiye girmiyor. Ama benim İslam Enstitüsü müdürü olduğumu biliyor. Gittim. Tamam dedi müdür bey dedi. Beni imtihan etti yabancı dilden kazandım. Şu konuyu dedi 3 ay sonra dedi hazırla gel dedi. Kendimizi yol çizelim. Peki dedim. Enstitü müdürüm ya bütün kitapları indirdim. Odama arasına masayı koydum. Gece gündüz çalıştım, hazırladım, verdim. Bizim insanımız, bizim mayamızın, Anadolu insanı mayası iman, İslam. Bak, adam sarhoş, hiç camiye girmiyor. Almanya'da profesör olmuş. Bir bakmış, bir gecede 180 derece değişmiş. Geldi sabahleyin, bir baktı hep kitap böyle masa arasında.
Bu ne dedi? Hocam dedim, ben bir fikri dedim bütün fıkıh kitaplarından buluyorum dedim. Buna ömür yetmez dedi müdür bey dedi. 1, 2, 3. Birinci, ikinci, üçüncü. Bunları dedi satır satır okursun. Diğerlerine ara sıra gönderme yaparsın dedi. Haberim onlardan da var diye. Böyle dedikten sonra ben sana dedi niye geldiğinde he dedim biliyor musun dedi. Bilmiyorum hocam dedim. Ben senin geldiğinde de İslam hukukuna inanmıyordum. İlkel bir hukuk diye inanıyordum. Fakat şimdi gördüm ki İslam hukuku muhteşem bir hukuk dedi. Bir gecede değişti hoca. Ve biz tabii gece gündüz çalıştık. Severek tabii Avrupa'ya da çok gidiyordum ben. Fransa'ya, oraya. Avrupa hukukunu da biliyorum. 550 sayfalık tez hazırladım. Batı hukukunla falan karşılaştırarak. Hoca okumuş onu geldi. Tarihen İslam hukuku öncedir cümlesini bile çizdi. Şeriatı övmek anlamına gelir bu dedi. Bizi bacağımızdan asarlar dedi müdür bey dedi. 550 sayfayı 150 sayfaya düşürdü hoca tezi. Sonra o tezi işte o sebeple Amerika'da çağırdılar beni. Ve başka dile de çevrildi. O sahada yazılan ilk eser. İslam Ceza Hukuku İnsani Esasları. Onu pek iyi dereceyle aldım doktorayı. Ondan sonra işte dedim ya maaş yetmiyor. Onun için İzmir'e naklimi istedim. İzmir'e naklim istedim. İzmir'de avukatlık yaptım. Orada zengin oldum. Sonra tekrar hoca ben anlattığım gibi tekrar Adapazarı'na döndük üniversiteye. Sonra işte beni milletvekili, bakan yapmak istedi Demirel. Çünkü sülalemiz tanınmış bir sülale. Hüsnü Akşit, Baha Akşit yasadadayken o idamlıktı. Dayım Remzi Şenel milletvekili oldular. Sonra Demirel sülalemiz tanıyor. Bana da bakan yapacağım. Amcamı göndermiş. Bakan yapacağım onu demiş. Hukuk mezunuyum ya. Bizim partiden aday olsun demiş. Hayır dedim. Hoca ben dedi, sen ilim irfan adamsın. Ne işin var siyaset dedi. Peki dedim. Siyasetten öylece kurtulduk yani. Amerika'da çok dediler kal burada. Orada Amerika'da gördüm ki dünyanın en iyi ilim adamlarını Amerika çağırmış. Gırtlağına kadar doları dayamış. Onlara işi yürütüyor. Fakat orada 2 sene 96-97'de oradaydım. Colbert Üniversitesi çağırdı beni. Cumartesi orada İngilizce okuluna girdim. Hatta onu da söyleyeyim. Orada İslam düşmanlığı var. Müslümanlara hiç iş vermiyorlar. Müslümanlar da tabii iş bulamayınca memleketine dönemiyor. Memleketten kaçmış, dileniyor, hırsızlık yapıyor öyle. Her gün televizyonda Müslümanlar hırsızlık yapıyor. Onları gösteriyorlar. Ben de İngilizce okuluna Adult Learning Center kaydoldum. Bir de dedim İngilizce öğreneyim. Şimdi bir Müslüman küfür diyarında fedakarlık yapmak zorunda. Senin hatan sebebiyle Müslümanla bir laf gelirse sabaha kadar secdeden alnın delinse öbür tarafta geçemezsin sınıfı. Ben bunu biliyorum, hocayım ben. Onun için 59 yaşındayım. Gece gündüz çalıştım. 4 senelik okulu 1 senede birincilikle bitirdim. Onun için hatta bir de konferans verdim. Orada üniversite hocalarına, talebelerine. Aman dediler kal burada, yok dedim. Çünkü orada kalan hocalar baktım, adam Müslüman, milliyetçi ama torunu tam Amerikalı. Türklüğü de kalmamış. Oğlum da orada 11 sene uçak fabrikasında baş mühendis. Çok iyi şeyi var. Oğlum dedim, Türkiye'ye dönelim dedim. Peki baba dedi. Kalmadı orada, sözümü tuttu. Adam geldi, açık çek koydu önüme.
General Elektrik firması sahibi. Oğlumun Mahmud'u götürme dedi. Sana istediğin parayı vereceğim. Yaz şuraya dedi. Çeke. İstediğin parayı vereceğim. Hayır dedim. Çok hayır dedim. Amerikalılar kendi menfaatine uymadı mı öldürürler adamı. Oğlum dedim hemen kaçalım. Hemen biz ertesi gün Türkiye'ye kaçtık oğlumla. Buraya da geldi adam. Hayır dedim. Gitmedim. Oraya da gitmedim yani. Hakikaten orada kalanlar böyle gördüm ve Türklüklerini unutmuş torunları, çocukları. Hatta Philadelphia'da konferansa çağırıyorlar beni. Hoca olduğumu anlamışlar. Çok Türk var orada, hem ticaretçi. Adamın 5 yıldız oteli var, orada konferans vereceğim. 200 küsür tane profesör var, tüccar var, Türk var. O zaman Türkiye'de sadece resmi daireler bayrak asıyordu. Orada herkes bayrak asıyordu, Amerikan bayrağı, dükkanın önüne. Herkesin önünde bir bayrak var. Beni çağıran adamın otelin önünde 5 tane Amerikan bayrağı var. Kusura bakma dedim. Ben dedim arkadan konuşmayı sevmem. Sen beni çağırdığına göre dedim Müslümansın, milliyetçisin. Ama dedim Amerikalılar bir bayrak asmış, sen 5 bayrak asmışsın. Ha hocam dedi. Amerika'da dedi bir numara her sahada Yahudidir dedi. Hakikaten üniversitede rektör Yahudi. Tüccarların başı Yahudi. Her sahada Yahudiler. Bak şimdi Filistin'e gitti o Cumhurbaşkanı. Kaç milyon Yahudi var. Adam onun ayağına gitti yani. Esir. Amerika Yahudinin esiri. Hocam dedi. Amerika'da her sahada bir numara Yahudidir dedi. Ama dedi Philadelphia'da dedi bir numara benim dedi. Zengin adam. Fabrikatör. Otelde onun. Sinoplu. Burada bir numara benim dedi. Onun için benim için dedi o kadar şey yapıyorlar dedi. Ben dedi 5 bayrak asınca dedi savcı beni koruyor dedi. O zaman dedim 5 bayrak da benden as dedim adama. Öyle Amerika'nın şeysi hala öyle. Yani onu aslında sevmezler. Fakat Yahudilerin elinde. Hristiyanları da işkence ediyorlar. Öyle. Evet şimdi işte Amerika'dan dönüşte baktım ki bu İslam hukukunda neden niçin soruluyor? Şu 31 cilt İslam hukukunun ana kaynağı Mebsut. Bunu dedim tercüme edeyim dedim. Böyle bugün insanı neden niçin delilini soruyor. Neden niçin soruyor. Bu öyle bir eser. İslam hukukunun bütün şeyleriyle anlatıyor. Bunu tercümeye karar verdim. Tabii Avrupa'da, Amerika'dan edindiğim intibalara göre. Onun için baktım ki 31 cilt olmayacak böyle. Emekli oldum yani. 14 sene ekip kurdum. 14 sene çalıştık. Gece gündüz. Elhamdülillah. Şimdi dünyanın her tarafına bundan şey ettiler. Ve bir vakıf, ben hiç para almıyorum. Vakfımıza bir gelir olursa vakfımıza öğrenci okutuyoruz. Şimdi de bizim hocalar çalışmıyor. Ben bütün resmi olduğum zaman da dahi Edirne'de de 14 sene, İzmir'de bütün yerlerde hiç taviz vermeden dinimizi anlattım. Hep kabul gördüm. Bizim insanımız böyle. Ama bizim hocalar çalışmıyor maalesef. Vatandaşımız böyle yani. Mayası, iman, İslam. Atalarımız çok sağlam Müslümanmış. Bizim hocalar işte hocalara bu hem şey olsun kaynak hem de şimdi hazır vaaz kitabı olsun diye şu eseri tercüme ediyorum şimdi. 15 cilt halinde. Bir cildi böyle 3 cilt oluyor. Böyle 15 cilt olacak. Şu üstündeki şey onu işte basıma onu düzeltiyorum, okuyorum. Onunla uğraşıyorum. Şimdi tabii ben 1957'nin sonunda geldim İstanbul'a. O zaman 58'de de başında da Mehmet Zahid Efendi'nin o camisi mezun oldum. Onun yanına güzel hocalar geliyordu. Öyle benim yetişmemde onlar çok büyük rol oynadı. Böyle gece gündüz çalıştım yani.
Öylece 2 fakülte bitirdim ve Erzurum'da müdürken de geceleri orada Osman Efendi vardı. Erzurum'da çok alim vardı o zaman. İmamlar bile her ikindi namazdan sonra döner Buhari okudur. Yani ilamlar da imamlar da böyle müderris gibi şey. Öyleydi benim zamanımda 70 yıllarında. Orada her gece hanımın bile haberi yoktur. Müdürüm çünkü resmi adamım. Gidip ben faraiz okuyordum. O Osman Bektaş, o alim bir adamdı. Hanımın bile haberi yok. Çünkü duyulursa resmi adamım suç. 70'li yıllarda memurun namaz kılması suçtu hanımefendi. Öyleydi hava Türkiye'de. Ben İslam Arşivi müdürüyüm, hocasıyım. Vaiz müftü yetiştiriyorum. Dairemde namaz kılamıyordum. Kıldığım zaman kapıyı kilitleyip kılıyordum. Onun için hanımın haberi yok. Söylerse diye şeyler diye. 4 sene orada okudum, ondan icazet aldım. Çok uyumadım yani. 2,5-3 saat uykum var. Hem doktora yaptım. Böyle bu gibi şeylerle çalışırım. Şimdi de hocalar vaaz ederken hazır malzeme olsun diye bu kitabı tercüme ediyorum. Hani okusun orada Peygamberin hadislerinin açıklamaları, fıkıh yönünden, tefsir yönünden böyle bir kitap. Onu inşallah 15 cilt halinde bitirsem, ömrüm yeterse. Yani başına otursam çabuk biter de çağırıyorlar sağdan soldan. Gitmedin mi de boynu büyük diye laf ediyorlar. Onun için gidiyoruz. Gidince de tabii eser bitmiyor birden. Onu bitirirsem işte hocalar, vaazlar baksınlar diye. Yani bizim insanımız, ben mesela İzmir'de yedek subay olarak şeyken babam rahmetliyi Çanakkale'ye almamışlar. İstiklal Harbi'ni almamışlar. Sen demişler hocasın, halka demişler vaaz et, askerden kaçmasınlar. O maksatla. İşte ölürken hanım demiş, askerlik yapamadım diye çok üzülüyorum. Öyle güzel bir hizmeti. Annem rahmetli bunu bana söyledi. Onun için yedek subay olduğumda orada nöbetçi olduğum günler topçuyum. Topçu taburunda. Öbür arkadaşlara dedim gidin yatın siz. Babam adına sabaha kadar uyumuyordum, nöbet tutuveriyordum. Bunu paşa duymuş. Beni hemen komutanı sürdü başka yere. Beni komutan yaptı. Yedek subayken komutan yaptı. Şimdi askerde biliyorsun kaçma, karışma, çalışma derler ya. Komutan olunca oğlum dedim. Bu yanlış. Askerlik dedim dinimizi koruyor. Canımızı koruyor, malımızı koruyor, vatanımızı koruyor, namusumuzu koruyor. Cihattır dedim. Yani Cemal Tural dayağı da yasa ettiği için dövemezdi bizim komutan. Söverdi anasına, kardeşinin kızına. Dedim bu böyle, siz Müslümansınız. Cihat niyetiyle askerlik yapacaksınız. Tabii çok etkilendiler. Bütün şeylerde, yarışmalarda hep birinci kazanıyordum ben. Çünkü çocuk dini şey olarak yapıyor bunu. Böyle paşa çok takdir verdi bana. Sonra Erzurum İstemez Müdürüyken yani dinimiz de böyle. Kıbrıs olayı çıktı. Ben çok duygulandım. Bu beni paşaya gittim. Orhan Süerdem'e. Dedim ben dedim müdürlükten istifa ettim dedim. Beni dedim Kıbrıs'a asker olarak gönder. Paşa duygulandı. Benim istemez müdür olduğumu biliyor. Duygulandı. Ben dedim orada er olarak yok dedi. Bir baktı şöyle, o dedi. Sen dedi subayken de, yedek subayken dedi kaç defa takdir almışsın dedi. Seni dedi üsteğmen yapıyorum dedi. Kırmızı bir kağıt verdi elime. Ama İsmet Paşa durdurdu Kıbrıs harekatını. Çağırmadılar gari sonra bizi. Sonra istifa da etme dedi, sen dedi. Böylece devam ettik. Evet. İşte onun yanında dediğim gibi ondan ben hadis okudum. Fıkıh okudum. O işte Hasan Basçançı Hoca'dan tefsir,
Ömer Nasuh Bilmen'den Fikri özel evlerinde onun yanına geliyorlardı ya, onun hatırına. İslam Sün'de de hocamızdı onlar ama bir de evlerinde özel ders aldırdı bana. Onlardan Hoca Efendi. Onun yanında böyle öyle, ömrümüz öyle geçti yani. Evet, işte Erzurum'da çok sert davrandım. Dövdüm çocukları. O zaman bana çok kızıyorlardı ama şimdi hepsi profesör oldu. Hep gelirler, hiç unutmazlar. Öğrencilerimden çok profesör var. Ve şimdi bizim bu vakfı da şimdi Avrupa, Amerika, Türkiye'den çok endişeli. Çünkü bizim şeyimiz, aslımız çok sağlam Müslüman. 926'da Orta Asya'dayken Karahanlar döneminde Müslümanlığa girmişiz. Peygamber sevgisi Araplardan çok ileri bizde. Çok samimi Müslüman olduğumuz için Cenab-ı Hak önümüzü açmış. Mesela Buhari'nin ikincisi yok hala. Buhari Türktür, İmam Azam Türktür. Zemahşeri Türktür. Yani insan kafası bunları alamaz. Bunu ben Yahudi profesörlerden de duydum. Bu Ebu Hanife diyor. İnsan değil. Cenab-ı Hak lütfu. Böyle samimi Müslüman olunca böyle çok büyük alimler yetişmiş. Bu samimiyetten dolayı mesela Malazgirt'te 50.000 kişiyiz. 200.000 kişilik Bizans ordusunu dermadağın etmişiz. İstanbul'un kusurları Fatih'e Allah topu icat şeysini vermiş. Topu icat eden Fatih'tir. Ermeni dökmüş ama icat eden proje Fatih'indir. Yani Allah'ım Muhammed Mustafa'yı çok seviyorum. Dağa taşa da onun ismini yazayım. Şimdi Anadolu Hisarı'na varın şimdi. Oradan karşıya bakın, Rumelihisar vardır karşısında. Yardımları kesmek için yaptırmış onları. Rumelihisar'ın kuleleri Muhammed yazıyor. Camilerde Allah Muhammed yazıyor ya. Muhammed yazıyor ya. Ben çok duygulandım onu görünce. Öyle bir sağlam Müslümanızmışız biz. Yani böyleyken Kanuni olmuşuz, Fatih olmuşuz. İşte Hasan Basçantay hocamdan da ben bunu diyorum. Hoca Efendi telefon etti bana Adapazarı'ndayken. Zahid Efendi. Hasan Basri hocanı ziyaret et oğlum dedi. Durup dururken. Meğer ölecekmiş. Geldim ziyaret ettim. Bayezid'in altında evi vardı. Hasan Basçantay hocanın. Mübarek yatağı yapmış nur gibi. Oğlum dedi. Tanzimatı dedi ki kendisi Mehmet Akif'in arkadaşıdır. İlk mecliste üyedir. İleri gelen aydınlardan. Tanzimatı dedi, Avrupalılar dedi, Türklerin gücünün Müslümanlıklarından, imanlarından geldiğini bildikleri için bu imanlarını, Müslümanlıklarını bozmak için yaptılar dedi. O hak, hukuk, hikaye dedi. Hak, hukuk, hikaye. Bunun için dedi, öyle bir propaganda yaptılar dedi. Tevfik Fikret bu propagandadan dolayı irtidat etti dedi. Musa Kazım Efendi dedi, Mason oldu dedi Şeyhülislam. Mehmet Akif de dedi bu propagandayı kapıldı dedi. Biliyorsun Kur'an'da haram helal hükümlerinin kaynağı Kur'an'dır, sünnettir, icmadır, kıyastır. 4. Bu şeyi biz yerleştirdik Türkler. Ne diyor Mehmet Akif? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani sünneti inkar ediyor, icmayı kıyas inkar ediyor. Herkes Kur'an okuyacak, anladığı gibi Müslümanlığı yaşayacak. Böylece camide yan yana duramayacaksın. Birliğimizi bozacaklar yani. Avrupa'nın derdi bu. Mehmet Akif de bunu anlamış. Kıbrıs'a gidişi de bundan. Küsmüş de gitmiş. Hatta Kur'an'ı tercüme ettikleri zaman kabul etmemiş bundan dolayı. Elmalı Hamdi Yazır yapmış. Tevfik Fikret de Hasan Basri hocamın bana rahmetli ifadesi. Oğlum çok pişman oldu dedi. Ölmeden 3-4 ay dedi hiç uyumadı dedi. Sabahlara kadar ağladı dedi. Ben ne yapmışım diye dedi. Şimdi de aynı şey var. Diyanetle hocalar çok uğraşıyorlar. İlahiyat fakültelerinde böyle öyle profesörler var. Çünkü kanunda
yabancı dil imtihanı geçersin. Ondan sonra bir tez hazırlarsın, profesör olursun. Sen Müslüman mı değil diye bir aramıyorlar. Öyle ilahiyat fakültesinde adamlar var. Biz böyle bir Müslümanken sünnet ne demek, şefaat ne demek diyen ilahiyat profesörleri var. Biz bunları bildiğimiz için bu vakfı o maksatla kurduk biz. Ta 1994'te. İşte bir süre evvel bunu böyle profesörleri Avrupalılar destekliyor arkadan. Yani bunlar onların adamıdır demiyorum ama onlar farkında olmadan onları pohpohluyorlar, meşhur ediyorlar. İstanbul Valiliğinin orada defterdarlık binası var. Onu memurları almamış, boşaltmış belediye. Onun üzerine Tayyip Bey talebeyken benim camide namaz kılardı. Oradan tanışıklığımız var. Ona gittim, randevu aldım. Dedim o binayı bana ver dedim. Ne yapacaksın dedi. Kendisi istihbaratın başı Cumhurbaşkanı. Bu ilahiyat fakültelerinde böyle sapık profesörlerin den bahsettim. Filan dedim bizim insanımız böyle ama hocaları böyle bozmak istiyorlar. Ki Suriye'yi bozmuşlar. Mısır'ı şurayı bozmuşlar. Fas'ın Cezayir'de adam Müslüman diyor abdest almayı bilmiyor. O kadar Fransızlar dejenere etmiş. Bir sağlam Anadolu insanı kalmış. Bizi bozmak istiyorlar dedim. Hepsini biliyor tabii. O dedim master doktora yaptıracak. İslami İlmi Araştırma Enstitüsü kuracağım dedim. Çok memnun oldum. Orayı dedi çok isteyen var hoca dedi. Adam otel yapacak, milyon veriyor. Bana bedava verecek. Kırıcıoğlu'na nasıl verecek? Cevap verecek. O zaman dedim bizim Denizli yatağında, kasabamızda dedim binamız var. Çünkü Baha Akşit amca sanatörken Denizli beni seviyor. 4 sene İmam Hatip'te vaaz ediyordum. Cumartesi, pazar günleri. Fıkıh dersi yapıyordum, vaaz ediyordum. Halk çok seviyor. Mustafa dedi, dedelerimizin dediği şeysini ihya edelim dedi, ocağını. Buraya dedi ilahiyat fakültesi açalım dedi. Dedim nüfusu 50 binden küçük olan yerlere ilahiyat fakültesi açmak kanunda yok dedim. Ben açarım dedi. Sen açarsan dedim, binayı da ben yaparım dedim. Zaten o maksatla söylüyor. Bizim oradan çok Almanya'ya giden var kasabadan. Almanya'ya gittim. Yatağının tarihi hep hoca, müderris, hocalarınız, dedeleriniz, babalarınız. Onlardan bahsettim. Böyle böyle dedim. Yapacağız oraya. İlahiyat fakültesi açacağız. Ağlattım onları. Bir gecede İlahiyat Fakültesi binasının parasını topladım. Oradaki bizim halkından. Binayı yaptım. Turgut Özal da ben yaptım hacı. Hacca gitti Turgut Özal. Hatta Arafat'a kadar da yürüttüm onu. Şişmandı ya, şuraları yer olmuş. Yürü yürü dedim, yürüdü. Hiç hayır demedi. Beni Diyanet İşleri Başkanı yapmak istedi, gitmedim. Denizli'ye dedim, Pamukkale Üniversitesi açıyorum dedi, hoca dedi. Sen de rektör yapacağım dedi. Ben rektör olmam dedim. Niye dedi? O zaman sakal suçtu. Sakalımı kesmem dedim. Gitmedim. Sonra amcam bunu duymuş. Baha Akşit, sen dedi, aptalsın dedi, rektör yapacaksın adam dedi, Cumhurbaşkanı dedi. Kavga ettim amcamla. Hayır dedim. Oğlu var, çocuk profesörü. Gitmiş Cumhurbaşkanı'na, ikna etmiş. Turgut Özal telefon açtı bana, Cumhurbaşkanı. Hoca dedi, sen kabul etmedin dedi, amcan geldi dedi. Onun oğlunu dedi, rektör yaptım. Ben binayı yaptım. İlahiyat Fakültesi binasını kasabamıza, dedelerimizin medresesinin yerine. O da rektör, onun oğlu Arif. Benim evde konuşuyorlar. Açmadı. Bana gerici derler diye. İlahiyat Fakültesi açmadı. Babasıyla hakaret ettiler birbirlerine. O bina duruyor. Böyle. Oraya olur dedi. Ama dedim nüfusu dedim 5500. 50.000 değil.
Ben açarım hoca dedi Tayyip Bey. Peki dedim. Ne yaptı? Denizli Büyükşehir yaptı. Denizli Büyükşehir olunca bizim kasaba onun mahallesi oldu. Kanunun şeyinden kurtuldu. Evet, şimdi oraya açtık. Master doktor yaptıracak böyle aslımıza uygun ehli sünnet alimi. Bizim tarihimizdeki hocalar gibi, dedelerimiz gibi. Beni oraya tayin etti işte. O şey açıldı. Ama yok, yanaşmadı kasabaya. Oraya şimdi biz aslımıza uygun ehli sünnet alim yetiştirmek üzere sadece master doktora, ilahiyetin üstü yani. Enstitü açtık. Bina attık. Tayyip Bey sayesinde sağ olsun. Şimdi orayı güzel kadro kurmak istiyoruz.